Ya son zamanlarda bir söz çıkıyor karşıma. Sakin olan zihne tüm evren teslim olur diye. Vay, etkiye bak yani. Böyle beni çarptıran bir söz. Yaşadığım yerde oranın coğrafi özelliklerini değerlendirmeyi çok seviyorum. Şimdi Muğla'nın Dalaman ilçesinin Kapıkargun mahallesindeyiz. Kapıkargun'u bir de kaplıcasıyla bilir insanlar. Sık sık gelirim. Köyceğiz'deki Sultaniye kaplıcalarını da çekmiştim. Orada da söylemiştim. Orayı da sık sık ziyaret ederim. Kış da geliyor yavaş yavaş. Tabii ki yazın da gelebilirsiniz ama kaplıcanın vermiş olduğu rahatlık, ferahlık benim bünyemde etkili oluyor. Bilmiyorum sizlerin bünyelerinde, vücutlarında ne etkileri oluyor ama biraz sonra şöyle kaplıcayı hem gezeceğiz hem de size güzel bir program yapacağız inşallah. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Tabii ülkemizde çok fazla yerde, çok fazla noktada kaplıcalar var. Her kaplıcanın da kendine göre ayrı özelliği var. Kaplıcalara gitmeden önce hem doktor kontrolünden geçip hem kendini tanıyıp hem de o kaplıcanın hangi özelliklere sahip olduğunu bilmek gerekiyor. Kaplıcadan doğru faydalanmanın yolu bence budur. Aferin bak kendinizi biliyorsun. Çevresinde Sarsala Koyu, Kille Koyu, Kayacık plajı olan Dalaman Havalimanı'na da yaklaşık 5 dakika uzaklıkta bir kaplıca burası. Şu sazlıkların hemen altından sazlara da fazla zarar vermemeye çalışıyorum. Güzel. Çünkü suyun oksijenini dengeleyen bitkilerden bir tanesi. Ama yorulmuşsun abi sesin Yok, böyle. yorulmadım. Yorulmadın mı? Vallahi yorulmadım. Yaş kaç abi? Yaş 61. Daha küçüğüm ben. Maşallah. Zaten şaka yapmıyorum. Gerçekten formda gözüküyorsun yani. Teşekkür ederim. Burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Sık sık gelir misin buraya? 3 defa üst üste geldikten sonra eşim ya biz burada niye yaşamıyoruz deyince canıma minnet oldu. Zaten eşiniz bir yere gitmese siz hiçbir yere gidemezsiniz. Değil mi? Bir de eşi ikna sorunu gibi bir konu var yani. Evet. Buradan aldığın bir şifa var mı? Veya Olmaz olur mu? fark ettiğin diyelim Olmaz yani. olur mu? Ben 61 yaşındayım. 45 yaşından beri uzak yakın gözlük kullanıyorum. Ben burada uzak gözlüğü kullanmıyorum artık. Suyun içinde gözümü açıyorum. Ama buranın mı faydalı olduğunu düşünüyorsun? Ben de gerçekten burada yaşayan biri olarak bunu merak ediyorum. Herhangi bir tedavisini görmüyorum gözle ilgili. Yaptığım tek değişik şey buraya gelip yüzmek. Bir iddiam yok ama bir iddiasızlığım da yok. Ben haklıyım yani kendime göre. İyi bakalım. Peki abi. Kaplıca suları sıcak, şifalı su dolu bardak. Dinlenirken tatlı rüzgar, sükunetle kalbim akar. Rahatlama günü bugün, şifa buldu her bir yan. Tedaviyle dingin ruhum, şimdi benden uzak hüzün. Mutluluk dolsun içime, gözlerim kapalı rüyada. Son zamanlarda bir de benim kanalda soğuk suyla ilgili çalışmalar izlemiş olabilirsiniz. Soğuk suyun faydası ayrı, sıcak suyun faydası ayrı. Yalnız sıcak su dediğinizde ama kaplıca durumu ortaya çıkıyor. Ben kendi bünyem olarak söylüyorum. Bana vermiş olduğu rahatlıktan dolayı ben sürekli bunu arka planda araştırır vaziyette oldum her zaman. Dolayısıyla akademik ve bilimsel çalışmalara baktığımda Google'da bununla ilgili çok fazla akademik linkler var. Sürekli Japonların araştırmaları karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yani mesela Çinli bir tıp doktoru 1738 yılında bir çalışma yapmış. Japonya'da 27.000'den fazla nokta var. Evet, yanlış duymadınız. 27.000'den fazla böyle gözler var arkadaşlar. Kaynak suyu. Orada onsen kültürü diye bir kültür var. Yani onsenin karşılığı Japonca'da kaynak suyu demek. Aslında kaplıca demek. Şimdi arka tarafa geldik. Girişin hemen arkasındayız. Burada da sulara girenler var. Dolayısıyla Japonya'da çok fazla derinleşmiş bir kültür
bu. Onsen kültürü yani kaplıca kültürü. Araştırırken yol aldıkça yol alıyorsunuz. Yol aldıkça yol alıyorsunuz ve iple ipin ucunu birleştirir duruma geliyorsunuz. Gerçekten kükürt dediğimizde de vücuda olan etkileri sürekli bilimsel makalelerle karşımıza çıkıyor. Tabii şimdi ben de gireceğim biraz sonra. Sağlık konusu önemli olduğu için biraz böyle ileri yaştaki insanları solunum sıkıntısı olabileceğinden dolayı fiziksel aktivitelerinde zayıflık olabileceği sonuçları çıkmış. Çeşitli denekler yapmışlar. Hem yazın denemişler bunu hem kışın denemişler. Çünkü düşünsenize kışın girdiğinizde 28 derece sıcaklıktaki bir suya giriyorsunuz. Vücut bir başkalaşım geçiriyor. Dolayısıyla bu acaba etkili olur mu olmaz mı diye çok fazla makale ortaya çıkartmışlar. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle üstüne duruyorum. Biz bir sağlıkçı falan değiliz. Gittiğiniz suyun da özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Kükürtlü su dediğinizde cilt hastalıkları, sedef hastalıkları, kas ve eklem ağrıları, hastalıkları ön plana çıkıyor. Şimdi ben de açıkçası böyle bu aralar hani böyle hissediyorum bazen vücudumda. Biraz şöyle bir şey, hani hafif böyle kırgınlık, kırıklık hissettiğimde diyorum ki tamam benim kaplıca zamanım gelmiş gideyim diyorum. Dolayısıyla bendeki etkisi o şekilde oluyor ama her vücutta etkisi farklı olabilir tabii. İyi bilmek lazım, kendini iyi tanımak lazım. Gittiğin suyun da özelliğini iyi bilmek lazım. Burası Dalaman Belediyesi tarafından işletilen bir yer. Hemen girişin arka tarafı burası. Şöyle kamerayı bir çevirebilir miyiz? Hem orada bir havuz var, hem burada bir havuz var. Hem de burada. Rengi nasıl? Böyle bir havuz var. Tabii ki bazen bulanabiliyor. Çünkü alttan bunun çamuru çıkıyor. Çamur çıktığı zaman da o su bulanabiliyor. O yüzden sizi girişte uyarabilirler ve siz de zaten bu videoyu izlediyseniz bilmenizi isterim. Çamurun çıkartıldığı yer hemen girişte değil, su bulanmasın isteniyor. Arka taraftan alabiliyorsunuz. Şurada az önce görmüştüm. Onlar da burada yaşıyorlarmış. Şimdi yemeğe denk geldik. Onlara bir mikrofon uzatalım bakalım. Afiyet olsun. Benim kaynanam bayılır bana. Bak 2 kere geçtim yanınızdan gelmedim. Yemek yerken geldim. Kaynanam seviyormuş beni. Yok afiyet olsun. Afiyet olsun. Şunu merak ediyorum. Sürekli geliyor musunuz buraya ilk önce? Evet geliyoruz. Geliyorsunuz. Geliyoruz. Faydasını gördüğünüz, sizin fark ettiğiniz vücudunuzda herhangi bir şey var mı? Var. Bel fıtığı ameliyatı olmuştum 3 sefer. Son ameliyatımda işte vidalar, destekler kondu. Geldim işte pandemiye denk geldik. İşte bir arkadaşım vasıtasıyla geldik. Geçen yıl 21 gün her sabah 1 saat geldik. Yüzdük gittik. Kışın İzmit'e geri döndük ve o kış gerçekten çok rahat geçirdim. Hiçbir ağrım olmadı, bir sıkıntım olmadı. Çok rahat bir kış geçirdim ve ondan sonra sürekli geliyorum. Kolda şurada kas yırtılması oldu. Evet. Doktora gittim, film çekti. Dedi ki senin sırt üstü yüzmen lazım. Dedim denediyse burası hem kükürt kimyasal şeyler olduğu için Mineral olduğu için içinde. şifalı diye geldim. 21 gün aynen geldim ve o yara kapandı. Şu an bir ağrım var bir şey yok mu abi? Eskiden şöyle kaldıramıyordum. Destekle kaldırıyordu. 2000 yılında trafik kazası geçirdi. Burada kireçleme olmuştu. Zorlayınca yırttı. Ve şifasını buldum. Şu an iyi misin? Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bak Şu an- kaldırıyorum bak. Yenge iş yaptırıyor mu sana evde? Tabii ki muhakkak. Ha, sen kötü olmuş abi o zaman. Bir şey kaldır, perdeyi tak falan kötü olmuş Perdeyi yani. tak, paspas yap, bulaşık yıka, yemek yap, havuzu temizle, her iş. Sen abi gene devam et, duymasın da yenge. Abi biraz Aynen, hafif tabii. ağrıyor ya falan de yani. Peki çok fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam, Sağ olun. peki ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür Sizin şimdi sağ tarafınızda kantin var. Burada yemek yemek istediğinizde fiyatları da göstereceğim size. Tabii ki evinizden işte dolmalar, fasulyeler, pilavlar falan tostunuzu, hamburgerinizi getirebilirsiniz. O ayrı konu. Biz severiz ya böyle bir yere giderken hemen böyle termosumuzu, çayımızı, ekmeğimizi, hamburgerimizi falan severiz. Ama eğer boş geliyorsanız da atıyorum işte bir günlük tatile geldiniz ve bir günde burayı duydunuz. Buradan geçmek istediniz. Yanınızda da bir şey yok. Mesela biz bu duruma uyan biriyiz bugün. Yanımızda bir ekmeğimiz yok yani. Dalaman logosunun hemen yanında insanlar burada. Mutlu herhalde değil mi? Şöyle baktığımızda herkes bir şeye inanmış. Suda vakit geçiriyorlar şu anda. Tabii bu insanların çoğunun kendi evi var burada. Buraya yerleşmişler. Çoğu ya akrabası falan var orada kalıyor ya da ev falan kiralamışlar, apart kiralamışlar. Şu anda Eylül-Ekim ayları biraz daha Temmuz-Ağustos turistinden farklıdır. Onlar oralarda kalıyor. Köyceğiz Sultaniye'deki gibi konaklamayla ilgili tam buranın bulunduğu bölgede bir
konaklama alternatifi yok. Dalaman'da içeride veya işte köylerinde kalacaksınız. Veya bir tane akraba bulacaksınız. Eğer siz yapamıyorsanız mutlaka akrabalarınızdan bir tanesini Akdeniz Ege bölgesine gönderin. Çünkü yazın onları kullanmak için. Allah'ım ya. Özel aracınıza gelmek istediğinizde tabii ki şimdi artık her şey kolay. Navigasyona Kapı Kargın kaplıcası yazdığınızda zaten direkt ulaşabiliyorsunuz ama benim aracım yok. Toplu taşıma araçlarıyla gelmek istiyorum dediğinizde de o zaman da gelemiyorsunuz. Yapamazsınız öyle bir durum. Çünkü buraya gelen bir toplu taşıma aracı yok arkadaşlar. Karavancılar için de şu an ekranlarda görüyorsunuz. Araç park yeri var. Oraya park edebiliyorsunuz. Orada kalabilirsiniz. Eğer belki bir rahatsızlığınız falan varsa gerçekten o rahatsızlığı geçirmek için ona inanıyorsanız en azından bir denemek için karavanınız da varsa dünyada sizden şanslı kimse yok herhalde. Karavanınızı oraya park edin. Konaklama ile ilgili bir probleminiz yok, bir sıkıntınız yok ve burada artık 21 gün mü kalıyorsunuz, 15 gün mü kalıyorsunuz, ne kadar kalacaksanız kendi vücudunuzun yapısına göre burada istediğiniz şifayı arayabilirsiniz. Burası hemen giriş arkadaşlar. Şu kapıdan giriyorsunuz. Kapı Kargın yoluna girmeyip devam ederseniz Sarsala plajı var. Tatille ilgilenen, biraz böyle gezmeyi, seyahati seven insanlar olduğu için ilgilenebileceğiniz için söylüyorum. Devam ederseniz Sarsala plajına doğru gidiyorsunuz. Mükemmel bir koydur zaten. Buraya girerken 50 TL karşılığında girebiliyorsunuz ama nakit artık kalktı. Hem Ortaca'da hem Dalaman'da. Kredi kartınızla girmeniz gerekiyor. Yani o post makinesinden geçmesi gerekiyor. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim Allah şükür. Tanıyoruz artık sizi Öyle mi? internetten tabii. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Burada mı yaşıyorsunuz? Dalyan'da yaşıyorum. Aa. Dalyan'dakiler genelde Köyceğiz Sultaniye'ye giderler. Ha, biz ama geziyoruz şimdi benim oğlum. Oraya da gidiyorsunuz, buraya da gidiyorsunuz. Yanlışlıkla geldik ya. Öyle mi? YouTube'da burayı tanıtırken mi? Maviye gitmek maviye Ha, gitmek orası burası istiyordu. değil. Değil Değil işte. burası girdik işte. Ama bir şey, farkı yok suyla. Bir fark. rengi mavi ya. Hı hı. Öyle diyorlar yani. Gidince göreceğiz şimdi. Evet. Bu berrak ama o masmaviymiş. Arka tarafa gittiniz mi buranın arka tarafına? Arka taraf derken. Aynı o maviliği turkuazla yakalayabileceğiniz bir havuz var orada. Ha, onu bilmiyoruz. Hadi dönüyormuşuz falan. O Fevziye'de, orası da aynı su burada da var yani. Tamam. Ben de böyle belediyenin çalışanı gibi oldum yani. Evet. Vallahi siz bayağı yerleri tanıtıyorsunuz. Evet. Neredeyse 6-7 sene oldu ben sizi tanıyalı. Ben de 7 sene oldu buraya taşınalı. Çok sık da karşılaşıyoruz Ortaca'da bir yerlerde. Öyle ben mi? sizleri görüyorum. Aa. Evet. Benim böyle hafızam şey oluyor ya, çok fazla kişi gördüğüm için kusura bakmayın, olur mu? Tabii. Peki. Tabii. İyi tatiller, iyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Hemen arka tarafta. Otopark hemen arka tarafta. Buradan geldiğinizde hemen buraya gördüğünüzde hani burada park edecek yer arayabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da bir problem yok. Devam ediyorsunuz yoldan. Arka tarafta hem karavan park alanı hem de zaten hususi park alanı var. Burada zaten kükürtün faydaları da yazıyor arkadaşlar. Soyunma kabini burada var. Yani denize gider gibi gelebilirsiniz. Şimdi kantine doğru girelim bakalım. Hemen size fiyatları göstereyim. Fiyatları göstermeyi çok seviyorum. Aa, fiyatlar yok. Fiyatlar yok. Bazıların yok, bazılarının var. Neyse ben görebildiklerimi göstereyim size. Tabak kahvaltı 220 liraymış. İşte omlet 70 lira. Ortalama göstereceğim. Zaten anlarsınız. Çay nerede? Su 12 liraymış. Çayı göremedim. Ha, çay da 15 liraymış. Ondan sonra ekmek arası balık 180 lira falan. Ortalama aynı yani, hemen hemen her yerle aynı. Burada soyunma kabinleri var. Yalnız buraya geldiğinizde bir eksiklik olarak ya işte çamur süründünüz. Bir gün boyunca burada vakit geçirdiniz. Ondan sonra üstünüz kükürt kokuyor. Eşiniz size kızabilir, arkadaşınız size kızabilir. Ya öyle arabaya binme diyebilir. Ondan sonra da orada kızıp demeyin ki ya burada duş yok. Duşun olmamasının bir amacı var. Yani bazen yanlış bilgilerle dışarı çıkılabiliyor ve karşımıza yanlış bilgilerle sosyal medyada videolar çıkabiliyor. Dolayısıyla duşun olmaması bu suyun etkili olabilmesi için üzerinizde 2 veya 3 saat belki de bir gün kalması isteğinden dolayıdır. Bunun böyle bir anlamı olduğu için duşlar yok burada arkadaşlar. Her yerde uyarılar var. Yine burada da girişteki olduğu gibi Ortaca'nın, Dalaman'ın bütününde öyle. Kredi kartınıza alışveriş yapmak zorundasınız. Nakit yok artık arkadaşlar. Biz de ne yiyeceğimize karar verelim ha. Biz de bakalım neler yiyelim, ne yapalım. Ne yiyebiliriz bakalım. Self servis burada. Sipariş verdikten sonra ödemeyi yapıyorsunuz. Menemen mi yesek sıcakta? Sıcakta ne gider ya? Böyle sanki
salata tarzı bir şey yiyecek gibiyim ama balık ekmek de yiyebiliriz. Köfte ekmek de varmış. 180 lira. İkisi de 180 lira. Sigara börekli bir şey var. Salata. Ha bak şu olabilir ha. Sigara böreği, nugget, cips var. Ketçapı var. Yanına böyle bir soğuk bir şey alırız. Nasıl? Güzel değil mi? Kaç paraymış? 120 liraymış. Güzel. Böyle bir şey yapabiliriz belki. Tamam. Şöyle. Yorgunluğun üstüne böyle güzel bir çay giderdim abi. Aynen. Vallahi. O çay işte. He? Değil mi? O çayın tadı o yani. Doğru. Hadi girelim artık. Girelim mi? Girelim. Kantinde şu bölümde Muğla şivesine ait kelimeler var. Bazen sosyal medyada karşınıza çıkar veya bazı dizilerde çok saçma bir şekilde yanlış gösterilmiştir. Ama köylere giriyoruz, biraz geziyoruz. Oralarda da insanlara bir şeyler soruyoruz. Ne dediklerini bazen anlayamıyoruz dediğimizde mesela buranın resmini çekip veya işte bu videoda görüp Grangiresice soyun sopun korusun demekmiş mesela. Burada biraz böyle hafif bilgi sahibi olabilirsiniz yani. Bak yanından geçmek granlamak demek. Yürek yağı olmak, telaşlanmak demek. Güzel. Bazen bu şiveyi gördüğünüzde kendi memleketinizle ilgili insan nasıl heyecanlanıyor değil mi? Yürüdüşmek, kurneşmek, güreşmek. Gortlangoz, salyangoz. Evet, güzel. Burada görevli bir amcamız oturuyor orada. Onu çok rahatsız etmeyelim. Zaten ona çok da sormamıza gerek yok. Bu yoktu burada. Burayı bilenler, buranın müdavim olanlar bilir. Fiş terapi çadırı açılmış buraya. 10 dakikası 150 TL, 16 dakikası 200 TL. Dedim ki 16 dakikanın bir karşılığı var mı? Yani teknik olarak sağlık anlamında bunun bir karşılığı var mı? Bir manası var mı? Neden 16 dakika? Hani biz bir şey yuvarlamayı severiz ya. O da bilmediğini söyledi. Önemli değil. Siz de bakabilirsiniz. Biraz da siz araştırın değil mi? Bu balıklar doktormuş. Dahiliye uzmanı, onkoloji uzmanı, kalp doktoru, diş doktoru. Böyle abartmaya da üstümüzde yok. Evet. Yani buraya geldiğinizde bilesiniz ki bu doktor balıklar da burada. Bizim yerimizde burası. Hemen bir tane gölge bulduk. Güzel ağaçlardan bir tanesinin altını bulduk. Şöyle. Bakın biraz ayağımdan biraz hallici ama bize ne kadar faydası var. Ağaç düşmanları inşallah duyup da etkilenseydi zaten, değil mi? Zaten etkilenseydi zaten bu hallerde olmazdık biz. Neyse suya girelim bakalım biraz ya. Benim şimdi rahatlama zamanım geldi abi. Şimdi suya gireceğim. Abi? Bu resim yanar. Ne yanar? Bu resim yanar. Hangi resim yanar? O resim yanar abi. Niye abi? Yakışıklı delikanlı. Yapma abi ya. Ben de sohbet nereye gidecek acaba? Yok yanar abi resim ya. Nasılsın? Abi şu enerjili insanlara ben bayılıyorum ya. Ne demek ya? Niye abi böyle ya? Güzelleri görünce Mete enerji kaplıyoruz yani. Şu da önemli mi abi? Nasıl? Gittiğin yerde, o seni çeken yerde veya tatilde gittiğin yerde olabilir en basit. Yani evet. O yüzden de gidiyor olabilir mi insan iş dürtüsüyle? Yani orada neşeli insanlar var, enerjili insanlar var. Tabii biraz öyle. Değil mi? Tabii. Biraz bir şeyler vermek lazım ya. Hep almak değil ya. Aynen öyle. Zaten herkes negatif. Aynen o şekilde. Sen nereden gelmiştin abi? Ben şeyden geldim. Sakarya'dan geldim. Sakarya. İyi, güzel. Yani. Teşekkür ederim. Ben içeri gireyim. Tabii beni fazla oyalama diyorsun abi. Tamam. Fazla oynama derken Tamam. Başbakan bekliyor. Kim abi? İçişleri Bakanı. O zaman abi tamam. Onu bekletmeyelim yani. Akan sular durur Tamam. abi. Tamam. Ne güzel abi işte böyle. Takılıyoruz biz de böyle videolar falan çekiyoruz. Mikrofonu düşürmeyiz inşallah. O vücut da yavaş yavaş kendini bırakıyor işte tabii. Ay. Ya genel itibariyle şöyle bir kanı var ya, yani biraz böyle istikrar lazım, ısrar lazım. Ne diyorlar mesela 20 gün geldim, 10 gün geldim, 15 gün geldim. Biraz böyle bir şeyde süreklilik lazım. Hele de bu kaplıca suyuysa böyle bir kereyle hani tatilci mantığında burada ne var bir bakayım. O ayrı bir şey. Burayı görüyorsun, öğrendik dersin ama bir rahatsızlığın olduğu zaman o senin kapını çalar işte. Japonya'da eskiden olup biten savaşlardan sonra veya vücut bitap düşerse o durumlardan sonra insanların dinlendikleri, kendilerini attıkları
şifalı sular, kaynak suları, sıcak sular varmış. Dolayısıyla Japon kültüründe önemli bir yer tutuyor bu kaplıcalar. Uçaklar inip çıkıyor. Yazın 5 dakikada bir, yazın 5 dakikada bir uçak iniyor arkadaşlar. Çamuru sürdüğünüzde biraz güneşe çıkıp beklemeniz gerekiyor. O beklemeyen çamur kurusun. Yüzünüzde böyle kurusun ve bir gerginlik oluştursun. Ondan sonra demeyin hemen yanınızdakine ben çok gerginim falan demeyin yani. Biraz geriliyorsunuz yani vücudunuz, yüzünüz biraz geriliyor. Onun dışında arkadaşlar şimdi suya girdiğinizde önemli bir nokta daha var. Sürekli böyle kendinizi bakın. Bak benim bile şu anda böyle bir şeyler olmaya başladı. Adını koyamıyorum. 15-20 dakikalık kendinizi böyle dinlenme zamanları oluşturun. Yani girin, çıkın, 15-20 dakika mutlaka dinlenin. Valla iyi yayın yapıyoruz ha. Mikrofon falan düşürmeden falan deyip düşürüyormuşuz şimdi. Abi demin geldiğimde başka bir ifadem vardı. Şimdi tertemiz oldum. Başka bir ifadem var. Tertemiz oldun. Burada mı yaşıyorsunuz? Eskişehir'den geldiniz. Orada da yakınlarda nerede vardı kaplıca? Kütahya civarında mı vardı? Gidiyor musunuz kaplıcalara sürekli? Arada sürekli. Arada bir. Buraya ilk defa mı geldin? İlk defa geldim. Arkadaşımın evi var. Arkadaşım tavsiye etti. Bir gidin dedi. Buraya git tabii kaplıca var dedi. Koylar var dedi. Her gün tek tek sırayla geziyoruz. Geziyorsunuz. Burada tatil bölgesinde bir insanın arkadaşının evi olması ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Çok kolaylık oluyor. Maddi manevi böyle diyeyim. Değil mi? Tabii. Bir rahatsızlığın var mıydı eklem olarak, böyle Yok. kaslar olarak vücudunda? Yok, yok. Aman. İyi mi? Normal hareketlerim bunlar. Değil. Değil mi? Daha yeni yüzme öğreniyoruz. İyi bakalım abi. Peki teşekkür ederim Rica abi. ederim. Ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. ben insan hastasıyım abi. Ben sohbet hastasıyım. Bakalım insanlar ne tecrübe yaşamışlar, ne yapmışlar. Kamera açık değil mi? Ben nereye basıyorum bu arada görmüyorum. Ha, güzel bir yere geldim. Lahit mi var burada? Yok. Çok büyük bir taş var burada altında şu anda. Kayseri'den geliyoruz. Kayseri. Aa, geçen ay oradaydım. Bir tane takipçim beni ağırladı evinde. Öyle mi? Tatilde misiniz? Tatildeyiz. Kaş'a geldik. Tamam. Villa kiralamıştık. Oradan da burayı hanım internetten görünce. Bayağı uzak ama. Oradan 1,5-2 saat var aşağı yukarı. Onun için çıktık geldik buraya da. Bayağı şifalıymış herhalde burası. Ben, Evet. onun için cilt hastalıklarına, işte eklem ağrılarına, kas ağrılarına iyi geliyor dediler. Buraya kadar gelmişken de bir deneyelim dedik. Benim de kas ağrılarım oluyor, eşimin de kas ağrıları var. Evet. Onun için deneyimledik istedik. İlk defa böyle bir yer görüyoruz zaten. Bayağı da güzelmiş, temiz bir yer yani. Burası Öyle bizim mahalle. Öyle mi? Ne işle meşguldün? Endüstriyel mutfak ürünleri satıyoruz. Yani tatil Kayseri'de. yapacak kudreti kendinde görüyorsun değil mi? Çok şükür evet. Eşimle beraber çalışıyoruz zaten. Beraber Birlikten olunca. Siz kuvvet ne iş doğuyor. yapıyorsunuz? Ben de insan kaynaklarındayım. Oo. Bir vagon firmasında. Ya aslında şöyle bir video yapmak lazım değil mi? Hani kimler artık tatil yapabiliyor? Hangi meslekteki insanlar tatil yapabiliyor falan Evet, diye. o da olabilir Değil tabii mi? ki. Çünkü Çok tek güzel. kişi çalıştığı zaman zor zaten geçim sağlandığı için. Çiftler çalışınca anca. Kaç günlük tatil ayırdınız kendinize? Bir haftalık ayırdık. Bir hafta ne kadar harcayacağız diye öngördünüz? 35.000-40.000 arası. Konaklama dahil. Konaklama dahil. Konaklamayı ne kadar verdiniz? 18.000 Kaş'ta villaya verdik. Burada da 2 günlüğüne bungalova 3.500-4.000 arası öyle bir şey. Tabii biraz Eylül'ün, Ekim'in de Evet, faydası var, etkisi var diyelim yani. Evet. Temmuz, Ağustos'ta öyle olmaz ama hadi yediniz, içtiniz falan derken doğru 30-35 bin lira Yani biz lüks de geçiyor yani hani bizimki. her istediğini yiyorsun. Her istediğimizi yiyoruz. Yengeye içiyoruz. yemek yaptırmıyorsun bir yerde. Evet. Yani Kaldığınız biz villada falan. sucuk pişirdik sadece. O da memleketimize özgü olduğu için. Ha, oradan sucuksuz da Kayseri'de sucuksuz yapamaz yani. Aynen bir haftada öyle. olsa Aynen ayrı öyle. kalamıyor yani. Yol üzeri sucuğumuzu yedik. Yani evet. İnşallah gelirseniz yine Kayseri'ye bekleriz. Olur. Yemeklerimizden ev yapımı bir mantı, anne mantısı. Ha, değil mi? Harika olur. Yağlama. Yağlama. Kayseri'de sokak röportajı yapıyorlar. Diyor ki yağlama mı seversin, mantı mı seversin diyor. İkisine de ortak cevaplar çıkıyor. Yani yağlamacılar var, mantıcılar var. Yani genelde hep seçiliyor ama yağlama biraz daha ağır basıyor sanki. Ben ilk yağlamayı yediğimde Kayseri'de burada bir takipçimiz burada bir yer açmıştı. Ben lahmacun gibi yemedim. Ben bilmiyorum ki. Meğerse o çatalın böyle ucuyla çevirecekmişsin falan öyle yiyecekmişsin yani. Evet, dolayıp yemeniz lazım. İyi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Biz Teşekkür ederiz. Memnun kaldık. Kaplıca tatlı bir huzur, bütün stres uzak durur. Sakinliğin sesi güzel, dedim ki bu an mükemmel. Hey güneş parlak yüzü, kalbim dinlenme peşinde. Ey suyun
Aldın götürüyorsun. Akşam menüsünde çamur var. Akşam nasıl çamur yiyeceğiz? Terliği mi kopardın yoksa? Vallahi nazara geldi. Ya şurada 2 kilo çamur aldın. Terliği de kaptırdın gidiyorsun ha. Arkadaşımla geldim buraya. O da oradan çamur çıkartıyor şimdi. Gördün mü çamur var mı? Ne var mı? Çamura mı bakıyor? Neye bakıyor? Ha çamur. Şuradaymış da çamur arıyorum. Elini daldır ya. Bakalım çarpar. Daldırmak ne? Ekmeğini taştan çıkartıyorsun be. Helal olsun sana. Başta var. Taşta var. Geldi. Daha önce çocukluk zamanında bir çamur için bu kadar mücadele etmiş miydin? Hatırlıyor musun? Hayır etmemiştim. Bu çamur Ama değerli çok bir çamur. keyifliymiş, keşke etseymişim. Sevmiş misin? Evet. Ne kazanır mısın? Üzerinde çivi oynadığın bir çamurdu sadece o. Değil mi? Ya. Burada da çamur var o zaman. Hadi sürelim. Senin suratına sıkacağım. Sen bir sür bakalım abi. Ya böyle. Ben sürüyorum. Mustafa abinin dediği gibi bir şey krem miydi? Hani diyorlar ya abi. Hadi ye diyor. Abi yok ben yemeyeceğim. Ya ye diyor biz her gün yiyoruz diyor ya. Sen de, biz her gün sürüyoruz abi. Sen sür. Her gün sürüyoruz. İnsanlar bazen buranın komple alanının kantin de orada olduğu için suya da burada girerlerse şuraya kadar falan olduğunu düşünüyorlar. Hafif yorgunlarsa, gitmek de istemiyorlarsa, araştırma huyları da yoksa buraya böyle gelmiyorlar. Hemen hemen bildiğim kadarıyla 42 dönüm üzerine kurulmuş bir alan. Dolayısıyla böyle arkaya doğru devam ediyor. Şurada bir park var çocuklarınız için. Onlar da orada vakit geçirebilirler. Tabii biz eskiyi gördüğümüz için şu andaki halini görünce çok fazla güzel bize göre. Ama çalışmalar tabii devam ediyor. Yani arka tarafa da geldiğinizde karşılaşacağınız alan buralar. Burası giriş tarafından suyun üstünden sizi karşı tarafa geçiren köprü. Size tatili, gezmeyi, seyahati çok seven biri olarak söylüyorum ki buraya eğer gelirseniz kendinizi çok fazla yormamak adına eğer programınızda kaplıca varsa o güne bence başka bir şey koymayın. Yani hemen yakınlarında deniz var. Belki çok yorulmamışsınızdır, vaktiniz azdır vesaire sebeplerle olabilir belki ama koştur koştur olmaması adına kaplıcaya bir gün ayırın. Veya denize gidiyorsanız denize bir gün ayırın. Vaktiniz yoktur, o konular ayrı konu. Ama onun dışında bir durumdaysanız konumuzda kaplıca ise eğer bu videoda mutlaka bir gününüzü ayırın. Koştur koştur yapmayın bence. Kolay gelsin. Biz ne yiyelim? Menüye bak diyorsun. Ben seçtim ne yiyeceğimi. Şu var ya, nugget chips. Ondan sen de 2 tane. Ondan sonra bir de yanına su birer tane. Ne kadar? 309 lira toplam. Şuradan çekin. Onaylandı mı? Onaylandı. Kaç numarada oturuyorsunuz? Kaç numarada oturalım? Şurası gölge 17'de oturalım. Nasıl abi 17? Tamam. Teşekkürler. Ay. Oo, hadi bakalım. Hayırlı olsun. Böyle bir tabela yazmayı gerek duymuşlar. Kim bilir neler yaşandı burada. Güzel bir ülkeyiz, ilginç de bir ülkeyiz.
Evet. Şimdi bu kükürtlü suyun içilip içilmemesiyle ilgili tartışmalar da var tabii ki. Herkesin kendine göre belirttiği fikirler var. Yalnız ben bununla ilgili bir yazıya, bir makaleye ulaşmadım. Yani karşıma çıkmadı. Ama şöyle bir şey var. Ben tavsiye edecek ne bir merceğim, ne bir bununla ilgili yetkili biriyim, ne de bilgiye sahibim, ne de bu işin ilmini biliyorum. Yalnız ben Sultaniye'deki, yani Köyceğiz'deki kaplıcalarda bunu denedim. Suyun çıktığı yer var. Yani insanların böyle içine girdiği yer değil, daha geride. Mesela atıyorum şuradan çıkıyor ama buraya insanlar girmiyor. Hemen böyle taşın dibinden çıkan sudan şişeye doldurup eve götürmüştüm. Bardak su içmek gibi değil de biraz böyle vücuttan geçirince hafif rahatladığımı hissetmiştim. Bu bendeki bir durum. Ama içilip içilmemesiyle ilgili genel bir durum yok arkadaşlar. İnsanların söylediklerine çok fazla böyle itibar etmeyin. Herkes kendine göre yorumlar yapıyor. Yani çok ilginç. Biz bilmiyorum demiyoruz. Diyemiyoruz. İnsanlara yanlış yönlendirmeyi daha çok tercih ediyoruz. Bakın şu gözleri görüyor musunuz? Nasıl kaynıyor içeriden ya? Şu görüntüye bakar mısınız ya? O yüzden lütfen bilinçli hareket edelim. Özellikle bu sağlık konularında, bu tür yerlerde. Ya şu ablayı merak ediyorum mesela. Sürekli gelen birisi mi? Çok da rahatsız etmek istemiyorum insanları da. Yoksa... Hoş bulduk abi. Ben de böyle konuşacak birilerini arıyordum. Abla konuştu. Tamam bir dakika abla dur. Evet abla. Ben de abla konuşur mu acaba diyordum. Şöyle geleyim. Ben 2 sene önce hiç yürüyemiyordum. Çok kötü durumdaydım. Oğlumun evine gelmiştim. Böyle duvardan dayana gidiyordum banyoya falan. Oğlum ısrar etti buraya gelelim diye. Neyse geldim. 2 gün kötü olur gibi oldum. 4-5 gün sonra bir de baktım merdivenlerden çok güzel yürüyüp iniyorum. Gerçekten diyorum. Vallahi yemin ediyorum bak. Yani bu kadar hızlı bir şekilde nasıl etkili olabilir? Benim dizlerim çok kötü yani. Kötü durumdayım ama o 4-5 gün sonrası merdivenlerden rahatlıkla indim çıktım. Daha mı iyi? Bir sene geçmiş aradan. Bacakların daha mı iyi? Yani burası iyi geliyor. Onu inandım artık yani. İyi Sen geliyor. de kendi vücudunda etkisini Evet. gördün. Bir de şey duydum ben yapıyorum onu. Gözlere iyi geliyormuş. Gözlere çok iyi geliyormuş. Teşekkür ederim abla. Önemli değil. Dizlerimizde kireçlenme var. Bayağı bir faydası oluyor. Mesela rahat merdiven falan inerken kütür ses geliyordu. Şimdi o ses yok. Normalde nerede yaşıyorsun? Ankara. Kaçıncı katta yaşıyorsun? 6. kat. Asansör var ama. Mesela orada zorlandığın bir hareketi bu suya girdikten sonra daha kolay mı? Evet, özellikle rampayı aşağı inerken mesela düz yolda kütür ses geliyor şu diz kapaklarından, ayaklardan. Ama burada gayet güzel. Şu an iyisin. Şu an iyiyiz Allah'a şükür. Videoya başlarken hedeflediğim rahatlığı hissettim şu anda. İyi geldi. Kameranın kapalı olduğu zamanlarda da bayağı bir girdim çıktım. Çamur çıkartmak için ortalara gittim, çamur aradım. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Ben kaplıcaları çok seviyorum. Ülkede de herhangi bir yerde gezdiğimde denk gelirse mutlaka zaten çekerim. Oranın güzelliklerini gösteririm. Oranın faydasını gösteririm. Anlatmaya çalışırım. Buna ihtiyacı olan insanlara. Amacım faydalı olmak. Faydalı olmanın vermiş olduğu hazzı tatmak. Ben de sizinle beraber gezip görmek. Olayımız bu. O yüzden kanalımıza abone olmanız ücretsiz bir şekilde bizi memnun edecek, bizi sevindirecek, bize yol açacak. Faydalandığınız, bilgilendiğiniz kanalları takip etmeniz, ücretsiz abone olmanız onlara yol açacaktır. Sadece bunu istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.